Bakın bunlara hazır olun. Bitcoin'de kripto paralarda yeni reaksiyonlara hazır olun. Bitcoin 4.000 dolarken ortaya koyduğu hedef 70.000 dolar. Bu da neyi değiştirecek Bitcoin'de? Cevap bence şurada saklı. Az sonra konuşacaklarımız yatırım tavsiyesi içermez ama bugüne kadar tutmuş bir analiz üzerinden Bitcoin'in olası yükseliş haritasını içerir. Devamında da Bitcoin'de bu aralar acaba ben neden sert bir kırılım, sert bir hareket bekliyorum? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Ne olabilire yönelik de fikirler içerir. Ya tabiri caizse aslında morali bozuk olanlara, kripto paralardan böyle zarar edenlere havadan sallamadan bazı böyle bir veriler ışığında ne yapıyorsunuz siz ya? Hani biraz böyle bir kendinize gelin ya. Biraz böyle bir heyecanlanın. Siz 10 sene öncesinin teknolojisine değil, 10 sene sonrasının belki de teknolojisine yatırım yapıyorsunuz. Arada doğum sancıları olsa da umutlu olmamız gerekir mesajını içerir. Intro gelsin. Bugün size tam 4 tane sürpriz hediyeyle geldim. Önce onları söyleyeyim. Birincisi malum yeni aya girdik ve geleneksel olarak bu videonun sonunda çekiliş yapıp benden imzalı Bitcoin tişörtü kazanan 3 kişiyi seçeceğiz. İkincisi ise bu videoyla birlikte beklediğiniz hediye de nihayet geliyor. Neredeyse böyle her videonun sonunda baya böyle bir işte Ledger Nano S istiyoruz mesajları alınca bu ay tekrar Ledger vermeye karar verdim. İşte bu videoyla birlikte piyasa fiyatı 550-600 lira falan olan bu Nano S'in çekilişini başlatıyorum. Çekiliş için ise kanalıma abone olup yanındaki zil butonuna tıklayın. Videolarımı beğenip yorumlarınızı da bu videoların altına hemen yazın. En az bir tane yorum yazın dostlar. Bir de bence zaten bol bol katılın abi. Çok katılım çok da kazanma şansı demek çünkü. Hani kullanmazsanız o ayrı. Yani sıfır jelatinde ürünler alırsınız satarsınız abi. Temiz yolunuza bakarsınız. Üçüncü sürprizim de şu abi bakın. Kayıtlara geçsin. Lütfen kayıtlara geçsin. Bir daha koyuyorum şu an tam böyle ortaya abi. İşin içerisinde biraz böyle bir heyecan olsun. Biraz böyle bir adrenalin olsun diye. Önümüzde 30 gün var tamam mı? Eğer bu 30 gün sonunda bu ay sonuna kadar YouTube'da 30.000 kişi olursak benden size en az 2 tane daha şöyle göstereyim. Ledger gelecek ve bir de ekstra coin hediyeleri de gelecek dostlar. Unutmayın ama 30.000 kişi olmamız gerekiyor bu ay sonuna kadar. Ve geçiyorum 4. sürprizime tamam mı? Bu zaten Bitcoin ile ilgili bu video ile ilgili. Sizinle az sonra bakın az sonra öyle bir analiz paylaşacağım ki uzun vadede bence bir bakıp derin bir oh çekersiniz diye de düşünüyorum. Böyle de umuyorum. Yani bugün bu videoda küçük hesaplarla boğulmadan önümüze bakacağız. Ve tamam yani belli başlı veriler ışığında da moralle depolayacağız. Yalan yok ama bu videonun amacına ulaşmasını da istiyorsanız lütfen kendi önlemlerinizi de alın. Riske edemeyeceğiniz rakamları Bitcoin'e, altcoin'e falan filan yatırmayın abi tamam mı? Evet kabul ediyorum bakın belki siz de hissetmişsinizdir. Çok heyecanlıyım Bitcoin'de ama sizi de düşünmek zorundayım bir yandan. Çünkü aşırı zararlar ne olur? İşte aile yaşantımıza, hayat akışımıza zarar verir. Hani bunlar olacağına hiç olmayalım kripto paralarda inanın çok daha iyi. Neyse dostlar şimdi o analize geçiyorum. Bilenler bilir. Bakın dikkatle dinleyin. Bilenler bilir. Birkaç sene önce ortada pek Bitcoin analisti yokken Masterlock adında yani TradingView'deki adıyla da Panther Hoodie vardı. Bu şahsiyet genelde 3-5 ayda bir az ve öz analizler yapardı. Yani böyle ne bileyim saatlik, günlük, kısa vadelilerle ilgilenmez ama oturur mesela 3 senelik düşüş ve yükseliş çerçevesini böyle çizer de verirdi. Genelde de doğru çıkardı dostlar. Bakın Masterlock için Ekşi Sözlük'te falan da böyle Bitcoin tarihindeki tüm dalgalanmaları bildiği gibilerinden olumlu şeyler yazmışlar. TradingView'deki bu hani analizin altında şey demişler. Bu analiz değil bu sanat demişler falan. Neyse sıkı durun. Bugün bu kişinin şu ana kadar %90'a yakın bir oranla doğru giden bir analizini paylaşacağım. Hani bunu Eren sen neden yapıyorsun derseniz de şunu söyleyeceğim abi size. İlla her videoda bakın söylüyorum ya illa her videoda kendi analizlerimi paylaşacağım diye bir şey yok ki. Zaten bunu bol bol yapıyoruz. Ama hani videoları olabildiğince renklendirebilmek, sizlere böyle farklı bakış açılarını sunabilmek için arada böyle doğru seçilmiş farklı seslere de bence yer vermek gerekir diye düşünüyorum. Bir de o analizleri sizlere ulaştırmak, aranızda böyle bir köprü olabilmek bence gayet iyi bir şey. Biraz böyle bir zihin de açmış oluyoruz bir yandan. Hatta hatırlarsanız bir benzerini Coca-Cola hisseleriyle Bitcoin'in fiyatının çok benzer hareket ettiğini ortaya çıktığı bir analizde de yapmıştık. O zaman yanılmıyorsam Bitcoin 5.000 dolar civarıydı ve o analize göre de yükselecek
bekleniyordu. Her neyse, şimdi olaya girelim abi. Masterlock bu analizi takvimler 2 Aralık 2018'i gösterdiğinde paylaştı. O zaman Bitcoin ne kadardı biliyor musunuz? Bakın tam 4087 dolardı. Yani 4100 dolar bile değilmiş ya o zamanlar, ama uzun vadeli işte tam olarak şöyle bir yol çizmiş Bitcoin'e. Şimdi ekranda görüyorsunuz abi. O zamanlar demiş ki Bitcoin bakın 4000 dolarda kalmayacak, biraz daha dip yapacak. Gerçi orada böyle 2300 dolarlara kadar falan bir düşüş vermiş ama biz oralara kadar düşmedik biliyorsunuz. 3000 dolar civarında Bitcoin kısa bir süre kaldı ve sonrasında da yükselmeye başlamıştı. Her neyse, bu düşüşten sonra Bitcoin yükselecek diyor ama nereye kadar? İşte bingo, nokta atışı veriyor ve 13.900 doları işaret ediyor. İşte görüyorsunuz abi, tüm çıplaklığıyla görüyorsunuz. Zaten Haziran ayı gibi biz 13.900'e değdik, sonrasında düşmeye başladık. Ve zaten diyor ki o da bu düşüşte devam ediyoruz. Bu rotada 6.500 dolara kadar düşeceğiz diyor ama benim bu videoda dostlar vermek istediğim mesaj bu değil. Hey arkadaşlar işte bakın düşeceğiz, 6.500 dolar geliyor, ona göre pozisyon alın falan demek değil. Buradan bir ihtimal zaten 6.500 dolara doğru bir yolculuğa çıkabiliriz. Veya hani demin konuştuk ya, aynı analizde 2300 dolara düşeceğiz demesine rağmen biz 3000 dolar civarından yükselişe geçmiştik. Yani yine aynı şey olabilir. Benim aslında vermek istediğim mesaj, anlatmak istediğim hikaye bundan sonrası. Yani bu dip dalgasından sonra Masterlock diyor ki Bitcoin'de hedef 70.000 dolar. Yani Bitcoin tarihi boyunca tüm dalgalanmaları bilmiş denilen bu kişinin ta böyle Bitcoin 4000 dolarken ortaya koyduğu hedef 70.000 dolar. Burada sadece biraz muğlak kalan kısım ne biliyor musunuz abi? Tam net bir tarih yok. Ya muhtemelen TradingView'den kaynaklı ama önceki aylara baktığımızda işte aşağı yukarı 2021-2022'lere denk geliyor gibi görünüyor. Şimdi bu videonun bu bölümüne kadar genelde dikkat ettiyseniz kendi yorumlarımı pek katmadım. Olayı sadece aktarmak istedim size. Benim fikrimi soracak olursanız da kısaca şunları söyleyebilirim. Dostlar evet, bunlar olabilir. Bitcoin nasıl 2013'te falan 1200 dolarlardan 150-200 dolarlara düştü ve sonrasında roketledi, yukarılara çıktı. Aynısı yine olabilir. Ama bizim bunun riskini ancak tam tersi durum olursa üzülmeyeceğimiz kadar rakamla almamız lazım. Bu tabii kişiden kişiye çok değişken bir oran. Yani gidip mesela 70.000 dolar olacakmış diye varını yoğunu ortaya koyup Bitcoin almak bence feci sonuçlara da yol açabilir. Tabii herkes yani özgür. Biz burada artısıyla eksisiyle anlatıyoruz. İsteyen istediğini yapabilir. Ama hani 70.000 dolara yükseliş olursa bunun içinde ne olabilir derseniz de, hani bir hikaye nasıl gidebilir derseniz de, bunun için başlangıç hikayesi halving dediğimiz blok yarılanması olabilir ama dikkat edin, anca bu başlangıç hikayesi olabilir. Devamı için halving hani tek başına bence yetecek bir güç değil. Bir de hani maalesef bir manipülatif bir piyasada olduğumuz için bakın yani geçenlerde gördünüz ki istediler mi aynı günde 3000 dolar bile yükseltebiliyorlar Bitcoin'i. Yani ne olacak ki? Hani gerçekten ne olacak ki? Bas Tether'i gönder abi borsaya, yükselt istediğin kadar. Yani 7.000 yap, 14.000 yap, 15.000 yap, 20.000 yap. Yani bu tamamen böyle, maalesef piyasa böyle. Ve bu 70.000 dolar muhabbetinde de ben şunu söyleyeceğim dostlar. Bakın unutmayın. Başta Bitcoin olmak üzere tüm kripto para piyasası olgunlaştıkça, yeni yatırımcılar geldikçe daha önce görmediğimiz, hiç karşılaşmadığımız yeni korelasyonlar, yeni reaksiyonlar göreceğiz dostlar. Bakın bunlara hazır olun. Bitcoin'de, kripto paralarda yeni reaksiyonlara hazır olun. Yani bu ne demek derseniz de bakın şöyle bir örnek vereceğim. Amerikan Merkez Bankası Fed faizleri indirip yükselttiğinde Bitcoin mesela fena tepki verecek. Şu an vermiyor. Yani mesela bu 1-2 gün önce faizler düşünce ne oldu? Bitcoin'de pek bir hareket olmadı. Bundan kaynaklı olarak olmadı ama bir an böyle bir gözlerinizi kapatın abi, tamam mı? Ve hayal edin. Başka piyasalarda balina olanlar, yani ellerinde mesela çok yüklü şekilde dolar tutanların parasının bir kısmıyla Bitcoin aldığını düşünün, tamam mı? Adamın şimdi hem Bitcoin'de hem de dolarda, iki tarafta da sağlam yatırımı olmuş olacak. Fed dolarda faizleri düşürünce haliyle piyasada dolara yönelik bir düşüş beklentisi de olacak. O da gidecek mesela dolar düşmeden o doları elinden çıkarıp Bitcoin alacak mesela. Ya bu da neyi değiştirecek Bitcoin'de? Cevap bence şurada saklı. Bitcoin'in artık savaş ihtimalleri gibi, bu Fed'in faiz kararları gibi kripto paralar dışında gelişen birçok olaydan
daha fazla etkilenebileceği anlamına geliyor dostlar. Bunlar tamamen benim öngörülerim. Yani okuyorum, araştırıyorum, farklı bir verileri birbirleriyle harmanlayıp sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu bahsettiklerim ama muhtemelen yeni bir yükseliş dalgasından sonra olabilir. Yani eğer Masterloon analizi doğru çalışmaya devam ederse ve elbette Bitcoin 70 bin dolara vurursa 2017'dekine oranla çok daha fazla insan ne olacak? Bitcoin'i bilecek, belki de gidip yatırım yapacaklar. Yani Bitcoin bence şimdikinden daha çok hayatımıza girecek. Belki bu biraz hani dijital altın kıvamında olacak ama ben burada sizinle örnek senaryoları, örnek hani gidebileceğimiz yolu göstermeye çalışıyorum. Olası yollardan bahsediyorum. Peki şimdi şeye geçelim. Videonun başında bahsettiğimiz Bitcoin'de bugün, yarın neler olabilir? Yani işte düşüş mü yakın, yükseliş mi yakın derseniz de dostlar, öncelikle bakın. Telegram kanalımda dün gece paylaştım ki o kanala da katılmadıysanız bu videonun açıklama kısmında linki var. Mutlaka katılın dostlar. Şimdi bir alçalan üçgenin içerisinde Bitcoin'de böyle gitmeye başladık. Önceki videolarımdan hatırlayın. Üçgen bitiminde sert bir düşüş gelmişti. Yine böyle olabilir. Yani şimdi dostlar üçgenin öyle ucuna geldik ki düşüş ve yükseliş için bekleyebileceğimiz duraklar çok daraldı. Yani şunu diyeyim abi size. Bitcoin 9250 doların üzerine atabilir ve buralarda tutunabilirse üçgenden gelen doğal düşüş beklentimizi iptal etmiş olabilir. Fakat aksi durumda hayat böyle bir doğal akışını seyrederse 3-4 gün önceki Bitcoin analiz videomda söylediğim gibi 9000 doların üzerinde durmamız tehlikeli. Yani böyle işte 9050 dolarmış, 9100 dolarmış falan, buralar tehlikeli bölgeler dostlar. Ha bir ihtimal 9000 doların altına da sert kırabilir. Çünkü alçalan üçgen normal şartlar altında bunu söyler bize. Ve hatta size bir tarih vereyim. Bakın hayat doğal akışını ilerlerse Çin'den oradan buradan böyle bir açıklama falan gelmediği durumda dostlar ne olabilir? 2 Kasım kapanışına kadar, yani bugün de 1 Kasım. 2 Kasım kapanışına kadar bir sert hareket gelebilir ama anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir dostlar. Sonuçta Bitcoin, yani bu kendisinden dediğimiz gibi her şey beklenir. Evet dostlar, bugün sizinle Masterloon analizini paylaştım. Bugün yarın Bitcoin'de neler olabilir? 70 bin dolara vurursak akabinde hayatımızda belki geri dönüşü olmayan neler değişebilir? Bunları paylaşmak istedim. Gerçi Kasım ayı analizimizde daha yapmadık. İşte bu Çin'den gelen haberler, Tether'in bilmem ne pamplaması falan filan diyerek yükselişe yönelik daha güncel videolar çekince normal akışımızda birazcık şaşmış olduk ama gelecek dostlar, haftaya gelecek çok yüksek ihtimalle. Şimdi sizinle bir de sponsorlu olarak başarılı traderların yaptığı işlemleri birebir kopyalama özelliği olan Barginex'i anlatmak istiyorum dostlar. Linkini bu videonun açıklama kısmına koyarım. Oradan da isterseniz bakabilirsiniz. Evet, Barginex bir borsa ve içerisinde kripto paralar var ama sadece onlar yok. İçerisinde Forex, yani Foreign Exchange dediğimiz dolar, euro gibi geleneksel para birimlerinin bir borsası var. Kripto paraların bir borsası var. Türev piyasaları dediğimiz emtiaların bir borsası var ve son olarak da endeks piyasaları var ama biz tabii ki kripto paralara odaklanalım isterseniz. Kripto para borsası içerisinde bakın neler var biliyor musunuz? Cardano var, işte Bitcoin var, Bitcoin Cash var, EOS var, Stellar var, Monero var, XRP gibi aslında bazı coinler var. Çok fazla coin çeşitliliği yok gibi geldi ama yine de dostlar Barginex'in söylediğine göre diyorlar ki kripto para ve Forex'te en iyisi olmak istiyoruz diyorlar. Bir de bizim Türkiye'deki Hydro yatırımcılarının muhtemelen çok iyi şekilde bileceği bir olay var. Google'ın değil, bu Hydro'nun 2 faktörlü korumasını Barginex kullanıyor dostlar. Yani siz Barginex'e girerken telefondan aldığınız 2FA kodunu hani web sitesine klasik şekilde yazmıyorsunuz. Tam aksi girişi cep telefonunuzdan onaylıyorsunuz 2FA olarak. Bence bu tarz böyle bir yeniliklere girmeleri güzel, tabii güvenlik anlamında yeterince test falan yaptılarsa. Hydro'nun bu özelliğini kullanmak, denemek isterseniz de yukarıdaki sekmelerden bloğu seçin dostlar Barginex'te ve orada nasıl yapılacağını anlatıyor. Bunlar dışında gerçek zamanlı veriler sunar diyor. Blockchain tabanlı güvenliği olan trading analiz araçlarımız var. 200x'e kadar kaldıraç var ki zaten kaldıracı gerçekten bilen, sorumluluğunu alan kullansın abi. Aksi halde ben çok fazla önermiyorum. Ve diyorlar ki 150'den fazla ülkeye hizmet veriyoruz. Kısa diğer özelliklerini konuşacak olursak da Barginex'te 5 Bitcoin'in altında yapılan işlemlerde KYC dediğimiz kimlik doğrulama işlemi yok. Bu 5 Bitcoin altında kimlik doğrulama istemiyorum kararı da bence doğru yanlış tartışılabilen bir şey. Kimlik doğrulama sürecinde de Civic adlı bir kimlik doğrulama hizmeti veren bir şirkette çalışıyorlarmış. Bu arada yani sohbet ediyoruz burada, böyle lafa açıyor. Ben şunu da söylemek istiyorum ekstra olarak. Şu Civic'e bir bakın abi. Dikey bir iş modeli geliştirmiş, buradan yürüyor abi. Yani muhtemelen bu tarz borsalara KYC hizmeti veriyor.
Brave tarayıcısıyla da çalışıyorlarmış mesela. Bu Basic Attention Token var ya, onun Brave tarayıcısıyla da çalışıyorlarmış. Neyse, bunlar dışında komisyonlarımız düşük. Borsada yaptığınız işlemleri performans grafikleri halinde görebilirsiniz ve tabii ki de copy trade özelliğimiz var diyorlar. Yani bu özellik güzel görünse de dikkatli kullanılması gerektiğini ben buradan sizlerle paylaşayım. Copy trade olayı şöyle mesela. Sistemde uzman olarak gördüğünüz kişilerden birinin tüm alımlarını, tüm satımlarını kendi belirleyeceğiniz rakam doğrultusunda otomatik olarak kendi hesabınıza kopyalayabiliyorsunuz. Yani uzman olarak takip ettiğiniz adam, birini seçtiniz ya mesela, o adam gitti XRP aldı diyelim işte 0.28 centten, siz de otomatik olarak 0.28 centten XRP alıyorsunuz kendi bakiyeniz doğrultusunda. Tabii yani bu bir bakıma kolaylık sağlasa da ve uzman olarak gördüğünüz kişilerin işlemlerinden para kazanmanızı teoride sağlasa da ama pratikte herkes zarar eder. Dolayısıyla o uzman zarar ettiğinde siz de zarar edebilirsiniz. Artıları, eksileri bu şekilde dostlar copy trade işini. Yalnız içeride ben bir şey daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Aylık popüler traderları görebiliyorsunuz. Eğer isimlerine tıklayıp detaylarına böyle inmezseniz sadece aldığı karları görüyorsunuz. Yani mesela %40 kar yapanı %40 kar yaptı diye görürken %30 zarar yapanı hiç kar yapmadı olarak görüyorsunuz. Dolayısıyla içerisine girip iyice bakmak gerekiyor eğer yapacaksak. Bu arada Barginex'e de şu olay güzelmiş. Başka bir konuya geçeyim. İçeriden Bitcoin çekim ücreti güncel kurla yaklaşık işte 45 sente falan denk geliyor. Yani 3 liraya falan içeriden Bitcoin çekilebiliyor verdikleri bilgiye göre. Long pozisyon dediğimiz yükseliş beklentisi pozisyonu ve short pozisyon dediğimiz düşüş beklentisi pozisyonu içinse yine içeride belli ücretler var. Bu arada Barginex'te dokümantasyon bölümü de var. Oradan da daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Öte yandan Barginex'e yatırılacak minimum tutarda da bir kısıtlama yok. Dediğim gibi linki aşağıda var. Bir bakabilirsiniz. Aklınıza yatarsa da kullanabilirsiniz. O tabii ki sizin bileceğiniz iş. Ben sadece seçenekleri masaya böyle bam bam koyuyorum ve karar vermenize yardımcı olmaya çalışıyorum. Herhangi bir yönlendirme asla yapmadan. Sonuç olarak dostlar 2018'de kurulmuş bir şirket Barginex ve evet yani genel olarak baktığımızda zaten çok yeni bir şirket. Fakat kripto paraları dikkate aldığımızda 2017'de Bitcoin'in o büyük yükselişiyle iyi kötü birçok startup ortaya çıktı biliyorsunuz. Dolayısıyla bu gözle baktığımızda hani yeni bir şirket ama birçok da böyle yeni şirket de var. Dikkatli olmak tabii ki bizim her zaman yapmamız gereken bir şey. Şimdi Barginex'ten bahsettiysek günün bonus bilgi köşesine geçelim. Bonus bilgi köşesinde sizlere neyden bahsedeceğim biliyor musunuz? Bildiğimiz ketçaptan bahsedeceğim. Dostlar ketçapın içerisindeki domateste bulunan likopen geçmişte 19. yüzyılda kolera gibi böyle çeşitli hastalıklara çare olması amaçlanarak ilaç olarak satılıyormuş biliyor musunuz? Ketçap ilaçmış önceden. Dostlar bu arada bu video çok da uzun olmasın diye malum çekiliş falan da var, az sonra yapacağız. Bu seferlik bir önceki videoda sizden gelen yorumlara yer vermedim ama bir sonraki videoda aynen bam bam devam edeceğiz. Bir de arkadaki balonları falan da böyle bir merak ediyor olabilirsiniz. Bunlar nedir? Nereden çıktı? Eren bunlar sende yoktu falan diye. Dostlar bugün benim kızımın ilk doğum günü. Bu videoyu yayınladıktan sonra muhtemelen onu kutluyor olacağız biz. Şimdi de isterseniz çekilişimize geçelim ve bakalım benden bu ay imzalı Bitcoin tişörtü kazanan şanslılar kimler onları görelim. Kazananlar bu arada kazandıkları YouTube profili üzerinden de ne yapmaları gerekiyor biliyor musunuz? Bu videonun altına e-mail adreslerini yazarlarsa lütfen kendilerine ben ulaşacağım ve tişört bedenlerini bizzat alacağım ve adreslerini alacağım ve kendilerine bunların hepsini göndereceğim. Hadi bakalım geçelim. 3 tane kazanan şansımız olacak. 5 tane de yedeğimiz olacak. Haydi bakalım gönder gelsin. Evet bekliyoruz. İlk kazananımız Oğuzhan Akpınar dostlar. Kendisini tebrik ediyoruz ve ikinci kazanana geçiyoruz. Bir yandan da ben YouTube profillerinin yedeğini alıyorum. Muhammed Ali ikinci kazananımız dostlar. Muhammed Ali Andiç. Ve üçüncü kazananımız geliyor. Bakalım kim? Michael Jackson olmuş dostlar. Üçüncü kazananımız Michael Jackson. Ve 5 tane de yedek seçelim. Çünkü bazen gerçekten asil kazananlardan dönüş alamıyorum. Çekilişi de bitirmek için mecbur hızlı bir şekilde yedeklere geçiyorum. Gerçekten yedeklerinde çok büyük şansı oluyor. Ve geçelim ilk yedeğimizi seçelim. Bakalım. Eymen 50. İlk yedeğimiz Eymen 50. İkinci yedeğimiz geliyor. I never hate to rate you profili ikinci yedeğimiz oldu. Üçüncüyü seçelim. Üçüncü yedek.
Ensar Yaşar 3. yedeğimiz oldu dostlar. Ve 4.'yü de seçiyoruz. 4. gelsin. Biraz çabuk gelsin. Caner Can bir 4. yedeğimiz oldu ve son yedeği de seçtik mi işimiz tamam. Dostlar, bu tarz çekilişlerin daha da büyüyerek devam etmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup zile dokunmayı, videoları beğenip yorumlarınızı yazmayı, Facebook'ta, Twitter'da arkadaşlarınıza paylaşmayı da unutmayın ki daha büyük, daha güzel hediyeler de sizlerle paylaşabileyim diyerek zaten kazanan da yedek de çıktı. Mustafa Karakuzu ve son yedeğimiz oluyor. Bu şekilde dostlar, kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.